Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Merkez Bankası bugün döviz satışı yoluyla piyasalara müdahale etti. Zira dolarda ciddi bir yükseliş var. 17 TL seviyesini bugün dolar denedi. Gram altın tarafında 1000 TL seviyelerine yükselen bir hareket gördük. İkisinde de tahmin olarak, hedef olarak anlattığım zirve alanlara ulaşmış durumda. Peki şimdi ne olacak? Güncel durumda neler var? Onları şöyle bir değerlendirelim. Mevcut durumları konuşalım. Genel piyasalardaki güncel durumları şöyle bir değerlendirelim. Esasen yükselen dolar değil, düşen TL aslında. Bunu birçok insan anlamakta zorlanıyor. Herkes dolara bir yönelim olduğunu, doların çok yükseleceğini düşünüyor. Ama esasen değer kaybeden şey Türk lirası. Biz burada bir para kazanmıyoruz. Dolar tutarak ya da altın tutarak para kazanmıyoruz. Yapabildiğimiz en iyi şey şu enflasyonist ortamda sadece kendimizi enflasyondan korumak. Bakınız şimdi gelişmekte olan ülkeler karşısında da dolar değer kazanıyor. Bunu mutlak olarak kabul etmemiz lazım. Ama esasen asıl olan şey alım gücüdür. Dün aldığını bugün alabiliyor musundur? Bakınız Brezilya realine karşı da dolar değer kazanmış. Yani orada da dolar yükseliyor. Burası tamam. Ama biz Brezilya realine karşı bile çok ciddi değer kaybediyoruz. Mesele burada doların yükselmesi değil, mesele Türk lirasının değer kaybetmesi aslında. Halkın alım gücünün düşmesi. Bakınız elinde mızrak, baseninde yaprakla gezenlerin ülkesi Papua Yeni Gine Kinası'nda, Yeni Gine Kinası karşısında bu yıl ne kadar değer kaybetmişiz? Şöyle bir baktığımızda çok korkutucu değil mi? Hatta Mısır Pound'una bakalım. Mısır Pound'u karşısında ne kadar değer kaybetmişiz? Yok darbeydi, şuydu, buydu derken onların da bir dünya derdi var aslında değil mi? Ama onların karşısında bile uzun yıllar sonra ciddi bir değer kaybı yaşadığımızı net olarak görüyoruz. Ülke para birimleri karşısında da değerimizi incelerken, değerlendirirken Almanya şu kadar, Türkiye'de bu kadar şeklinde değerlendirmektense onların maaşıyla 3000 euro değil 3 birim maaşıyla ne kadar ürün alabiliyor? Türkiye'de 3 birim maaşla ne kadar ürün alınabiliyor şeklinde değerlendirmek lazım. Çünkü asıl olan şey alım gücüdür dostlar. Bakınız alım gücünde bugün geldiğimiz noktada en basit örneği göstermek istiyorum. Asgari ücret 2825 lira, ekmek 1,5 lira ve 1883 adet ekmek alabiliyorsunuz. Şu anda asgari ücret 4250 lira yapıldı ve 1700 adet ekmek alabiliyorsunuz. Burada alım gücünden ne kadar değer kaybettiğimizi görebiliyorsunuz. Sadece geçen seneyle bugüne baktığımızda. Geçen sene asgari ücretle 470 litre süt alabiliyordunuz. Şimdi asgari ücretle 314 litre süt alabiliyorsunuz. Bunlar en basit, en temel seviyede örneklerdir. Demek ki alım gücü düşüyor. Demek ki dolar değil, Türk lirası değer kaybediyor. Doların yükselişine odaklanmayın. Bugün gidip Papua Yeni Gine Kinası alsan aynı karı neredeyse elde edeceksin. Ama onların karşısında da dolar değer kazanmaya devam ettiğini kabul etmemiz lazım. Ama en fazla düşen, en fazla değer kaybeden maalesef ki bu sene biziz. Kimse istemez doların bu şekilde ciddi anlamda yükselmesini. Çünkü inanılmaz bir enflasyon ortamına girdik ve daha da girmeye devam edeceğiz maalesef ki. Hiper enflasyon ortamı bizi bekliyor. Israr edilen yeni ekonomi modelinde karşımıza çıkacak olan şey maalesef ki budur. Daha kötüsü olmaz dediğiniz noktada muhakkak ki daha kötüsü var. Bazıları da şey diyor, yani güneşin doğmaya en yakın olduğu zifir karanlıktayız belki de diyor. Koordinatların, enlemin, boylamın eğer uygun değilse, doğru seçmediysen orada bile terste kalırsın, güneşi bile göremezsin. Yani şimdi bu yeni ekonomi modelimize geçeceğimiz kesinleştiği zaman esasen ben Cumhurbaşkanı olsam şöyle bir şey yapmak isterdim. Hani haddimiz değil kesinlikle ama yastık altındaki dolarlarınızı, altınlarınızı bozun demektense böyle bir ekonomi modeline geçeceksem, doları da ciddi anlamda yükselteceksem en azından halka bilinçaltından işleyerek yatırımlarınızı dolara yapmayın, bari gram altına yapın, bari altına yapın, bankalarda altın tutun gibi yorumlar yapmayı ve en azından halkın enflasyona yenilmemesine de odaklanmaya gayret ederdim. Zira halk para kaybetmezse, insanlar para kaybetmezse, insanlar zenginleşirse devlet zenginleşir. Biz elinde altın tutan, dolar tutanlara da onları bozdurun, TL'ye geçin, TL'ye güvenin dedik ve akabinde de ciddi anlamda manuel devalüasyon yaptık ve TL'nin değerini ciddi anlamda düşürdük. Ve geldiğimiz noktada maalesef ki ciddi bir dolarizasyon oluşmuş durumda ve Merkez Bankası bugün 5. kez dolara döviz satışı yoluyla müdahale ettiğini açıkladı ama kura baktığımızda kur aşağı doğru iniyor. Ondan sonra tekrar yukarıya hareketine devam ediyor. Maalesef ki ciddi
ciddi bir dolarizasyon oluşmuş durumda ve doların önünü kesebileceğimiz bir haber akışımız maalesef ki yok. Eğer mevcuttaki politikalarımızdan vazgeçersek doların önünü alabiliriz, ancak o da kısa vadede. Şimdi doların güncel görünümüne baktığımızda dolar mevcutta bulunduğu alanda 17 TL seviyesini resmen test etti ve 17 TL seviyesinde Merkez Bankası'ndan bir müdahale geldi. Doların grafik olarak, teknik olarak dip bölgesi olarak söyleyebileceğimiz alan aylık kapanışların olduğu destek alanı 13.55-13.88 noktasıdır. Bu nokta bize neyi işaret eder? Merkez Bankası mevcut politikalarından vazgeçerse, yeniden faiz artışı rotalarına girerse, baskın tipi faiz artırımlarına girerse bile en fazla gevşeyeceği destek noktası bana göre bu noktalardır. Burada da kısa vadede vakit geçirip tekrar yukarıya hareketine devam edeceğini düşünürüm. Ve mevcutta bulunduğu alanda da şu anda destek seviyesi 14.86 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Dolarda direnç alanı olarak gördüğüm şu anda bir yer yok. 17 TL benim için hedef direnç alanıydı. İçinde bulunduğumuz enflasyonist ortamda doların yükselişini düşe kalka sürdürmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ve özellikle gram altına tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bakınız, gram altın tarafında da 1000 TL olarak belirttiğim hedef alanına geldik. 998 TL seviyeleri gram altında görüldü. 1000 TL alanına ulaştık. İnsanlar çok komik buluyordu. Nasıl 1000 TL olur? Dolar nasıl 17 TL olur? Vesaire ciddi eleştiriler, yorumlar oluyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada kimse bir şey demiyor şu anda. Dolar 17 TL de oldu. Gram altın 1000 TL de oldu. Her videoda üstüne basa basa söyledim. Ben elimde tuttuğum yatırımlarımı bu enflasyonist ortamda tutmaya devam edeceğim diye. Bugün geldiğimiz noktada aynı şeyi söylüyorum. Ben şahsen yatırımlarımı elde tutmaya devam edeceğim. Çünkü önümüzdeki 2-3 aylık süreçte daha özellikle ons kapılarından gelen kuvvetle gram altının yükseliş trendini koruyacağını, kendini koruyacağına inandığım için gram altının yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ve ons kapılarında FED toplantısı sonrasında dedim ki kısa vade için bile 1770-1780 dolar destek seviyesi bölgelerinden pozisyon alınabilir. Çünkü 1800 seviyeleri üstüne giden bir hareketi izleyeceğimizi düşünüyorum FED toplantısı sonrasında. FED toplantısı bittikten hemen sonra hareketler geldi ve şu anda 1800 dolar seviyesi üstüne attık. Gram altındaki ekstra yükselişin ana nedeni budur. Ve ons altının gram altına omuz vermeye devam edeceğini düşündüğüm için en makul yatırım ürünü hala benim gözümde gram altın olduğunu söyleyebilirim. Zira bu bölgede ons altının önce 1820 dolar ve akabinde de 1865 dolarlara giden bir trendi izleyeceğini düşünüyorum. Gümüşün TL tarafında da son konuştuğumuzda hatırlarsanız 11 TL benim için hedef alanıydı. Ama burayı kırar geçer, yıkar geçer. Gümüşte yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum demiştim. Dün konuştuk bu bölgeyi de zaten. Dünden bu yana direkt 12 TL seviyesi üstüne çıkan bir gümüşü gördük. 11 TL gümüşte artık destek seviyesi olduğunu kabul edebiliriz. Yükseliş trendinin gümüş tarafında da devam edeceğini düşünüyorum. Benim ana dayanak noktam bu dönemde ons kapıları ve gümüşün ons tarafında da aynı ons altın gibi FED toplantısı sonrasında yukarıya giden bir hareketi gördük. Şu anda bu bölgede 23 dolar seviyesi üstünde tutunması çok önemli gümüşün. Gümüşün son birkaç videodur söylediğim gibi altından daha pozitif etkisi olabilir. Altına göre biraz daha fazla kazandırabilir demiştim. Şu anda o pozitif etkiyi görüyoruz. Gram altından daha pozitif ilerliyor. Ama sepet yatırımcısı olarak ben her birinden ayrı ayrı değerlendirip yatırım yaptığımı tekrar söylemek isterim. Borsa tarafında da aynı şekilde yükselişler devam ediyor. Yani ben hiçbir ürünü alamadım, değerlendiremedim diyenler için borsa tarafında pozitif gördüğüm ürünleri ekleme yaptım. Koza altın, koza madencilik. Koza madencilik 25 TL seviyesine tırmandı. Kısa vadede yani Kasım ayından beri neredeyse 2'ye katlayacak bir performansa imza attı. Koza altın da aynı şekilde. Ve bu ürünlerde de yükseliş trendlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü pozitif ayrışmasını beklediğim ürünler bunlar. Zira altın tarafında, ons tarafında beklediğim yükselişi de buraya ek olarak eklemek lazım. Petkim de aynı şekilde yükselişine devam ediyor. Tüpraş da aynı şekilde yükselişine devam ediyor. Pozitif ayrışan ürünler, benzine, mazota gelen zamları görüyorsunuz. 10 TL'nin üstüne 11 TL'ye giden benzin fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Enerji krizi var ve altına doğru ciddi bir talep olacağını düşündüğümüz bir bölgede olduğumuz için bu ürünlerin pozitif ayrışmaya da devam etmesini şahsen bekliyorum. Biraz sıkıntıda gördüğüm alan kripto para alanı. Bu dönemde İngiltere'nin faiz artışına başlaması, ilk ışıkların yanması kripto para tarafına biraz negatif yansıyabilir. Özellikle dikkat çekmek istiyorum. Son birkaç videodur onları da değerlendirelim. Kripto para tarafına baktığımızda kripto para tarafında Bitcoin'in
yavaş yavaş süzülerek aşağı doğru eğilen bir hareketi devam ediyor. En son İngiltere'den gelen haberlerin kripto para tarafını negatif olarak etkileyebileceğinden bahsetmiştim. Ve Bitcoin'de 40.500 seviyesi gelmeden bu bölgede yeni bir pozisyon almayı uygun görmediğimi tekrar söylemek istiyorum. Hani piyasaya şöyle bir baktığımızda ekstra ilave edebileceğim yeni bir fırsat ürünü var mı dediğimde çok bir fırsat ürünü göremiyorum. Elbette indikatörlerin pozitif gösterdiği ürünler var ama genel olarak market kötü giderken samanlıkta iğne aramak gibi bir şey oluyor. Bu da boş yere para kaybetmeye neden oluyor. Market genel olarak iyimser bir tabloya girmeden bir pozisyon almak, samanlıkta iğneyi bulup o iğneyi satıp kar etmek gibi bir şey oluyor. O yüzden biraz daha piyasanın toparlanmasını bekliyorum. Pozitif yorumlar yapabilmek için, yeni ürünlerden yeni değerlendirmeler yapabilmek için. Birçok etken var esasen. En son Evergrande krizi var. Faiz artırım rotalarına artık girilme ihtimalleri var. Fed'in şahin açıklamaları var. İngiltere'de gelen enflasyonlardan sonra faiz artışı açıklamaları var. Negatif etkileyecek birçok unsur var aslında. Kısa vade için en azından söyleyeyim. Ve bu nedenle kripto para piyasasının biraz riskli olduğunu kabul etmek lazım. Hatta Noel'de insanların kripto para sattığı, kar aldığı bir dönem de oluyor. Noel dönemleri. En çok cash out yapılan dönemlerden biri aslında Noel. Ve o dönem içerisindeyiz. O yüzden riskin arttığı bir dönem. Yeni pozisyonlar alabilmek için, yeni değerlendirmeler yapabilmek için bu süreci biraz atlatıp ya destek alanlarına geldiğini ya da dirençlerin üstünde tutunduğunu görmemiz lazım. Ben bu bölgedeyken yeni bir pozisyon almadım. Negatif görüyorum pazarı çünkü. Hatta en son $52.000 seviyesine iğne atabileceğini konuştuğumuzda, direnç testi yapabileceğini konuştuğumuzda safra atıp kenara biraz nakit yükünü artırmanız gerektiğini anlatmıştım ve o iğne hareketten sonra $52.000 seviyesindeki test de gerçekleşti. Esasen bir kere daha bu bölgede test beklerdim ama İngiltere'den gelen son haberlerden sonra biraz daha negatif oldu durum. O yüzden ilave edebileceğim bir şey şu anda yok. Her zaman olduğu gibi bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından 2 kişiye Altın Kapı'nın Anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.